Sevgili dostlar, bugün bana sıkça sorulan bir soruya detaylı ve toptan bir cevap vermek istiyorum. Soru şu: Blackjack masasında nereye oturmalıyım? Evet, nereye yani hangi box'a oturmalısınız? Evet sevgili dostlar, önce ilmik ilmik işlediğimiz Blackjack konusunu bir özetleyeyim. Bu videoya gelene kadar oyunun ne olduğunu, nereden çıktığını, nasıl oynandığını, türlerini, oyunun içindeki ihtimallerinizi, çeşitli değişik kurallarını ve kompozisyona dayalı temel stratejisini inceledik. İlaveten bu temel stratejinin oyunun değişik kurallarına göre farklılıklar da gösterdiğine değindik. İyi haber şu: siz bana sizin oynadığınız oyunun kurallarını yollarsanız, ben de size verdiğiniz kurallara uygun kompozisyona dayalı doğru temel stratejisini veririm. Daha sonraki Blackjack videomda ise size Blackjack oyununun kazinolarca sizlere verilmeyen house edge'ini yani kasa avantajını değişik kurallara uygun olarak nasıl hesaplayabileceğinizi gösterdim. Şimdi de detaylı ve uzun konular olacak olan Blackjack'te kağıt sayma videolarıma başlamadan evvel sizden sıkça gelen sorulardan ikisine birer videoyla cevap vermek istiyorum. Bu videolardan birisi olan Blackjack masasında nereye oturmalıyım sorunuzu bu videomda detaylı olarak cevaplayacağım. Bir sonraki videomda ise Blackjack'te kaç box oynamalıyım sorunuzu cevaplayacağım. Haydi başlayalım. En son söyleyeceğim en başta söyleyeyim ve öyle devam edelim. Sevgili dostlarım, eğer o oyun 6 veya 8 desteğiyle oynanıyorsa, o Blackjack masasında nereye oturduğunuzun kazanma veya kaybetme oranınızla hiçbir ilgisi yoktur. Evet, doğru duydunuz. Nereye oturursanız oturun, kazanç ve kayıp açısından fark etmez. Yeri gelmişken önemli başka bir noktaya da değineyim. Siz Blackjack masasında oynarken diğer bütün oyuncuların çok iyi veya berbat Blackjack oyuncuları olması da gene sizin kazanma veya kaybetmenizi asla etkilemez. Zaten öyle bir şey olsaydı başından beri Las Vegas kazinoları 60 yıldır sokaktan berbat oynayacak Blackjack oyuncularının masalarına oturtur ve kazanırlardı, değil mi? Yani özetlersek, ne bir oyuncunun bir Blackjack masasında nereye oturduğu, ne de o masadaki diğer oyuncuların Blackjack becerileri veya becerisizlikleri o oyuncunun alacağı sonucu etkilemez. Her Blackjack oyuncusu kazanma veya kaybetme konusunda sadece kendi bacağından asılır. Yani o oyuncunun sadece krupiyeye karşı oyunu, o oyuncunun kazanç veya kaybını belirler. Masadaki diğer oyuncuların seçimleri değil, nokta. Nokta diyorum çünkü bu bana çok sık gelen bir soru. İnanılır gibi değil, değil mi? Ama doğrular bunlar sevgili dostlar. Mesela diyeceksiniz ki öyle şey mi olur? Son oyuncu yanlış bir tercih yapar ve kart çekmesi gereken yerde kart istemez veya kart istememesi gerekirken kart ister ve sonuçta kasanın yanmamasını, kazanmasını sağlayabilir. Evet, bu masalarda sıkça gördüğümüz bir şeydir. Doğru. Ama diğer taraftan da son oyuncunun yanlış bir oyunu da diğer oyuncuların kazanmasına sebep olabilir. Ben şimdiye kadar hiçbir Blackjack masasında o eli kazanan bir oyuncunun yanlış oynayan son oyuncuya "Kardeş teşekkür ederim, yanlış oynadım ve dolayısıyla da sayende kazandım" dediğini görmedim, duymadım. Kazandığında kendi becerisi olur, kaybettiğinde ise sebep diğer oyuncuların yanlış oyunlarıdır. Bilginiz olsun, bütün bu bilgiler sadece naçizane benim görüşlerim değildir. Tüm uzmanların ortak buluşudur ve milyarlarca bilgisayar simülasyonu ile test edilmiş gerçeklerdir. Bütün bu dediklerime rağmen, kazanmasını veya kaybetmesini etkilememesine rağmen, bir Blackjack oyuncusunun oturacağı yerin diğer neleri nasıl etkilediğine birer birer bakalım. Sevgili dostlar, çoğu oyuncu masada nereye oturması gerektiğini düşünmeden herhangi bir yere oturur. Genellikle bir Blackjack masasına gittiğinizde, eğer o masada başka oynayan oyuncular varsa, oturacağınız yeri biraz sonra size anlatacağım şekilde kendinize avantaj sağlayabilecek şekilde seçebilirsiniz. Şimdi masaya yaklaştığınızda oturacak yer açısından 3 değişik opsiyonunuz var. Bildiğiniz gibi Blackjack'te krupiye oyunculara kağıtları şu'dan itibaren soldan sağa, yani saat ibresi istikametinde dağıtır. Dolayısıyla oturulabilecek yer açısından birinci opsiyon krupiyenin kağıtları dağıtacağı ilk yer olan birinci box'a, yani şu'ya en yakın yere oturmak. İkinci opsiyon ortalardaki box'ların birisine oturmak ve üçüncüsü ise son box'a oturmaktır. Sizin nereye oturmayı tercih edeceğiniz ise sizin kişisel tercihlerinize ve sizin için neyin önemli olduğuyla alakalıdır. Birinci box'ta oturan oyuncu ilk kartları alır
ve diğer oyuncuların hepsinden önce hit veya stand ve benzeri kararını verir. Sevgili dostlar, bu birinci box'ta oturan oyuncu Blackjack dünyasında yazılı olmayan bir kural olsa da masanın lideridir. Bu size saçma gelebilir ama arkasında mantıklı bir açıklaması da var. Çünkü bu birinci oyuncunun vereceği kararlar masada oturan diğer az tecrübeli oyunculara yön gösterir. Mesela birinci box'ın eline hard 12 gelmişse, yani mesela bir yedilisi ve bir beşlisi varsa ve krupiyenin açık kağıdı da ikili ise, bu birinci box'taki oyuncu doğru karar olan kağıt isteme kararını verirse, benzer elleri olan oyuncular da oynama sıraları geldiğinde korkmadan aynı karara verip kağıt istemeleri konusunda üzerlerinde bir baskı hissederler. Yani esas olarak birinci box'taki oyuncu kararlı ve doğru seçimler yaparsa, çok büyük ihtimalle masanın diğer oyuncuları da mantıklı seçimler yaparlar. Eğer tam tersine birinci box'taki oyuncu saçma sapan işler yaparsa diğer oyuncuların da saçmalamaları muhtemeldir. Bu arada eğer siz birinci box'ta oynamaktayken başka birisi gelip size bir sol box'a kaymanızı ve birinci box'ı kendisine vermenizi isterse bilin ki sizin oyununuzu beğenmemiştir ve kendisinin o box'ı daha iyi idare edeceğine inanıyordur. Konuda da bir bilginiz olsun istedim. Ve ben sevgili dostlar, Las Vegas'ta birinci box'taki yerini seve seve 50 dolara satan bir oyuncuya şahit oldum. Zaten bu teklifi de birinci box'ta oturmak isteyen başka bir oyuncu ona yapmıştı. Eğer masayı yönetmek gibi bir derdiniz yoksa, sakin sakin ve diğer oyunculardan eleştiri almadan oynamak istiyorsanız, sizin yeriniz ikinci opsiyondur sevgili dostlar. Yani eğer böyle düşünen bir oyuncuysanız, zaten ne birinci box'ta ne de son box'ta oynamalısınız. Sizin yeriniz aradaki box'lardır. Orada kimse size karışmaz, eleştirmez ve üzerinizde bir baskı olmaz. Bu box'larda kendi kararlarınızı verebileceğiniz gibi aynı zamanda sizden evvel oynayan birisinin olması hem rahatlatıcı olacaktır hem de o oyuncunun oyunu size yol gösterebilir. Yani bu ara box'larda keyifle oyununuzu oynayabilirsiniz. Tabii bu box'ların da bir küçük dezavantajı oyunu şekillendiremeyecek ve krupiyenin çekeceği kartı değiştiremeyecek olmanızdır. Gelelim son box'a. Evet, son box Blackjack masasında krupiyenin çekeceği kağıt üzerinde çok büyük etkisi olan en önemli box'tır. Yani mesela bir futbol takımında takımın liberosu gibi düşünebilirsiniz bu son box'ı. Libero defansın son adamıdır ve yanlış oyunu büyük bir ihtimalle gol olarak sonuçlanır. Krupiyenin kendi kağıtlarını almaya başlamasından önce işte bu son box kararlarını verir ve oyununu oynar. Şöyle diyeyim, bu son box'taki oyuncu bir kağıt daha istemezse işte o istemediği kağıt krupiyeye gider. Yani son box baskı demektir sevgili dostlar. Çoğu zaman diğer bazı saygısız oyuncular kendi kayıplarından dolayı son box'taki oyuncuyu eleştirir, hatta suçlarlar. Krupiye iyi bir el yaptığında bu oyuncular son box'taki oyuncuya kart çekmeseydin krupiye yanacaktı veya kart isteseydin kazanırdık gibi suçlamalar yöneltirler. Bütün bunlara rağmen son box'ta oturan oyuncunun da bazı avantajları vardır. Mesela kendi kararlarını vermeden evvel diğer oyuncuların kararlarını görür. Sonuç olarak sevgili dostlar, eğer tecrübeli bir oyuncuysanız birinci box'ta oturup masayı yönlendirebilirsiniz. Eğer yeni bir oyuncuysanız ve relax bir havada oyun oynamak istiyorsanız orta box'larda oturun derim. Eğer çıkan kartlara çok dikkat eden biriyseniz ve krupiyenin alacağı sonuca en büyük etkiyi yapmak istiyorsanız da son box'ta oturun ve de diğer oyuncuların eleştirine de asla kulak asmayın. Kendi oyununuzu oynayın. Ne derlerse desinler cevap vermeyin. Çünkü kesinlikle ama kesinlikle sizin oyununuz diğer oyuncuların kazanç veya kayıplarını etkilemez, belirlemez. Bu bilimsel olarak ispatlanmış bir gerçektir. Sevgili dostlar, bu arada önemli bir noktayı da belirtmeliyim. Oynanmakta olan bir blackjack masasına oturacaksanız oyunculardan nezaketen izin alın. Şunun yarısında oyuna girmeye kalkarsanız diğer oyuncuları kızdırabilirsiniz. Ayrıca bir sürü oyuncunun bu tür konularda kendilerine has uğur ve inanışları vardır. Hatta beni dinlerseniz masaya oturmasına oturun ama yeni şu oyuna sokulana kadar da oynamayın, bekleyin. Şimdi olaya bir de kağıt sayanlar açısından bakalım sevgili dostlar. Başta da söylemiştim. 6 ve 8 desteli oyunlarda nereye oturacağınız asla kazanç veya kayıplarınızı etkilemez. Ama acaba kağıt sayıyorsanız hangi box'ta oturmalısınız, değil mi? Bir kere önce şunu söylemeliyim. Kağıt sayan oyuncular kalabalık masaları asla sevmezler. Hele de yan bahislerin olduğu ve dolayısıyla ellerin çok daha yavaş oynanabildiği masaları. Onlar için saatte ne kadar çok el oynayabilirlerse o kadar iyidir. Kağıt sayanlar eğer tecrübeli kart counter'larsa, yani tecrübeli kağıt sayıcılarsa nereye oturduklarının hiçbir önemi yoktur. Hangi box'a otururlarsa otursunlar, cin gibi işlerini profesyonelce yapabilirler. Peki
Eğer henüz tecrübeli bir kağıt sayıcı değilseniz nerede oturmalısınız? Bakın, o zaman bana böyle bir şey söylerseniz birinci box'ta derim. Sevgili dostlar, kağıt sayanlar ilk önce masadaki oyunculara başta dağıtılan kağıtları sayar ve running count'ı, yani sayımlarını güncellerler. Aslında bir kağıt sayıcısının bu güncellemeyi çok hızlı yapması gerekir. Mesela tecrübeli bir kağıt sayıcı 52'lik bir desteği 20 ile 30 saniye arasında sayabilir. Ama tecrübesiz bir kağıt sayıcı da bu süre 60 saniyeye çıkabilir. İşte bu tecrübesiz kağıt sayıcılarının yeterli hıza ulaşana kadar birinci box'ta oturmalarında fayda vardır. Neden derseniz Blackjack, kurupiyelerce çok hızlı oynatılabilen bir oyundur. Ve eğer kağıt sayan oyuncu birinci box'a oturmazsa, kendisi daha ilk başta bütün oyunculara dağıtılan kartları sayamadan, eğer kurupiye ilk oyuncu ile oynayıp oyun kağıtlarını önünden alırsa running count kaçabiliyor. Yani ne demek istiyorum? Şimdi masada birinci box'a oturmadınız ve kağıt sayıyorsunuz. Şimdi önce kurupiyenin dağıttığı bütün kağıtları bir sayıyorsunuz ya. Bunu çok hızlı yapmanız lazım. Çok hızlı yapan biriyseniz nerede oturduğunuz önemli değil. Ama bunu hala hızlı yapamıyorsanız, siz bunu sayayım derken kurupiye birinci box'ta oturan oyuncu ile oynamaya başlarsa ve birinci oyuncu yanıp kağıtlarını kurupiye alıp masadan kaldırırsa, siz o kağıtları sayamamış olursunuz. Dolayısıyla sayı sayma işiniz suya düşmüş olur. İşte böyle bir sıkıntıya düşmemek için kağıt sayan oyuncu birinci box'a oturuyor ve kurupiyenin kararını vermesi için ilk olarak ona dönmesi gerektiği için o da bu fırsatı değerlendirip diğer oyuncuların da ilk iki kağıtlarını sayıp sayıyı kaçırmadan güncelleme fırsatını buluyor. Yani birinci box'ta oturan oyuncu oyunun hızını kontrol etme açısından bir avantaja sahip ve bu avantajını kağıtları doğru sayabilmek için kullanabiliyor. Sanıyorum anlaşılmışımdır. Evet sevgili dostlar, bu videomun da sonuna geldik. Bu kanalda kazino oyunlarının matematiklerini inceleyerek siz oyunculara en doğru oyun taktiklerini bilimsel olarak vermeye çalışıyorum ki şansınızı artırabilirsiniz. Blackjack ile ilgili bundan sonraki videomda Blackjack'te tek box oynamakla birden çok box oynamak neleri değiştirir konusunu işleyeceğiz. Ve ondan sonraki videolarımda ise Blackjack'te kağıt sayma nasıl yapılır ve çeşitleri nelerdir konularına başlayacağız. Kaçırmayın derim. Bu videonun sonuna Blackjack YouTube videolarımın oynatma listesinin linkini de ekliyorum. Göz atmanızda fayda var. Videolarımı izlediğiniz takdirde kazino oyunları ile ilgili şehir efsanelerin safsataları değil, doğruları öğreneceğinizden gayet emin olabilirsiniz. Bu arada sorularınız olması halinde çekinmeden bana iletin arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sorularınızı cevaplandırmaya çalışıyorum. İzlediğiniz ve beğendim düğmesine bastığınız ve abone olduğunuz için çok teşekkürler efendim. Bu arada YouTube beğendim seçeneğinin yanı sıra şimdilerde bir de hype seçeneği koymuş. Bunu Türkçe'ye abartmak veya şımartmak gibi tercüme edebilirim. İsterseniz ona da basın. Gerçi ben şımarmam ama olsun. Saygılarımla cebinizin mühendisi efendim.